Helikopter dikey kalkış ve iniş yapabilen döner kanatlı bir hava taşıtıdır. Helikopter isminin kökü Yunanca'da helikopteron yani hareketli kanatlar anlamından gelir. 1907 yılında Fransız Paul Cornu ilk motorlu helikopteri uçurmuştu. O günden bu yana dünyada yüzlerce farklı çeşit ve özellikte helikopter türleri tasarlandı ve test edildi. Dikkat ederseniz dünyada tasarlandığını ve test edildiğini belirttim. Peki başka bir gezegende helikopter uçurmak kulağa nasıl geliyor? NASA mühendislerine göre bu denemeye değer bir fikir. Bu proje için ise komşumuz Mars gezegeni seçildi. NASA'nın tasarladığı Mars misyonu Perseverance gezgini ve Ingenuity Mars helikopterinden oluşan iki farklı amaç barındırıyor. Bu ekipmanları taşıyan uzay roketi 2020 yılının 30 Temmuz tarihinde kızıl gezegen Mars'a doğru fırlatıldı. Bu görevlerde Perseverance azim, Ingenuity ise yaratıcılık manasında kullanılmıştır. Yaratıcılık kelimesi aşırı yaratıcılığın sonucu olan bir robot için gayet uygun bir isimdir. Ingenuity başka bir dünyada motorlu uçuş gerçekleştiren ilk araç olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu eşsiz hava aracı küçük ve nispeten basit olmasına rağmen diğer gezegenleri keşfetme şeklimizde devrim yaratabilecek bilimsel bir deneydir. 7 Ağustos 2020 tarihinde fırlatmadan sadece bir hafta sonra elektrik sistemleri ilk kez Ingenuity helikopterinde pilleri şarj etmeye başladı. 8 saatlik bir şarjın ardından pil seviyeleri %35 seviyesine ulaştı. Görev planlayıcıları daha önce bu düşük şarj oranının Mars'a yolculuk sırasında pili korumak için en uygun seviye olduğunu belirlemişlerdi. Başka bir gezegende uçmaya çalışan bu ilk helikopter adeta bir mühendislik harikasıdır. Ingenuity helikopteri dünyadaki bir yolcu helikopterinden çok daha hızlı olan yaklaşık 2400 RPM'de zıt yönlerde dönen iki rotor halinde düzenlenmiş 4 tane özel olarak yapılmış karbon fiber bıçağa sahiptir. Ayrıca yenilikçi güneş pilleri ve diğer bileşenlere de sahiptir. Ingenuity bilimsel ekipmanlar taşımaz ve Mars 2020 Perseverance gezgininden tamamen ayrı bir deneydir. Ingenuity helikopteri başka bir gezegende kontrollü uçuş girişiminde bulunan ilk uçak olacak. NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet Tahrik Laboratuvarı'ndan Ingenuity'nin baş pilotu Howard Grip, Wright kardeşler deneysel bir uçak kullanarak dünya atmosferinde güçlü bir uçuşun mümkün olduğunu gösterdi. Biz de Ingenuity ile Mars için aynısını yapmaya çalışıyoruz, dedi. Gezegen yüzeyine inişin 18 Şubat 2021'de yapılması planlanıyor. İlk birkaç hafta Ingenuity helikopteri Perseverance gezgininin içinde kalacak. 2021 yılının bahar aylarında ise Ingenuity Mars helikopteri Perseverance gezgininden ayrılacak. Mars helikopterinde tasarımcıların karşılaştığı çeşitli zorluklar vardı. Bunlardan en önemlisi Mars'ın atmosferinin dünyadaki kadar kalın olmamasıydı. Bunu telafi etmek için mühendisler 120 cm genişliğinde son derece hafif helikopter bıçakları tasarladılar. 2019'da Mars'ın atmosferik ve yerçekimi simüle edilmiş koşullarında dünyada Ingenuity helikopteri için ön tasarımlar test edilmişti. Uçuş testleri için Mars'ın çok düşük atmosferik basıncını simüle etmek için büyük bir vakum odası kullanıldı. Bu odadaki basınç, dünyadaki deniz seviyesindeki standart atmosferik basıncın %1'inden daha azdı ve odadaki basınç, dünya atmosferinde 30.000 metrede uçan bir helikopterin karşılaştığı basınca denkti. Mars'ın soğuk ortamı, aracın -90 santigrat derece kadar düşük sıcaklıklara dayanmasını gerektiriyordu. Bu sıcaklıklar tek başına helikopterde kullanılan teknolojinin sınırlarını test edecektir. 49 cm yüksekliğindeki Mars helikopteri 2 kilogram kullanıma hazır malzemelerden ve yeni teknolojilerden yararlanarak yapılmıştır. 1025 kilogramlık Perseverance gezginiyle konuşlandırıldığında Ingenuity helikopteri yalnızca kendi güneş enerjisiyle çalışma potansiyeline sahiptir. Dünya ile Mars arasındaki önemli mesafe, iki gezegen arasındaki zaman gecikmeleri nedeniyle yer ekibinin gezegenler arası helikopteri doğrudan kontrol etmesini engelliyor.
Bu nedenle Ingenuity helikopteri planlanan uçuşlarını çok önceden alacak ve hedefine güvenli bir şekilde ulaşmak için özelliğe sahip olacak. İnsan kontrolörleri ancak uçuşlardan sonra testler sırasında ne olduğunu bilecek. Görev mühendislerinin söylediğine göre Ingenuity bataryalarını şarj etmek için güneş enerjisini kullanacak ve soğuk Mars gecelerinde çalışma sıcaklıklarını korumak için dahili ısıtıcılara güvenecek. Perseverance gezgini aracılığıyla dünyadan gelen komutları aldıktan sonra her bir test uçuşu Ingenuity Mars helikopteri görev kontrolörlerinden gerçek zamanlı giriş olmadan gerçekleştirilecek. Geminin küçük boyutu, mühendislerin ince Mars atmosferinde otomatik bir helikopterde uçacak kadar küçük ve hafif yeni teknolojiler geliştirmek zorunda kalması anlamına geliyordu. Bu aletler ve ekipmanın tasarımcıların birkaç yeni teknoloji geliştirmesini gerektiren zorlu Mars ortamında da hayatta kalması gerekiyordu. Jet Tahrik Laboratuvarı raporlarında belirtildiğine göre aygıtın diğer bileşenleri 2 kamera, bir hareket ölçüm birimi, yükseklik ölçümü sağlayan bir altimetre, eğim açılarını ölçen bir alet ve bilgisayar işlemcileri dahil olmak üzere akıllı telefon dünyasındaki ticari ve kullanıma hazır parçalardan oluşuyor. Mars helikopteri üzerindeki göz çifti bir renkli ve bir siyah beyaz kamera içeriyor. Bu uzay projesinin olası hedeflerini sıralayacak olursak, fırlatmadan sağa çıkmak, Mars'a gitmek ve Kızıl gezegene sağlam bir iniş yapmak, Perseverance gezgininin göbeğinden Mars yüzeyine güvenle konuşlanmak ve istifli konumundan doğru şekilde açılmak, -90 santigrat derece kadar soğuk olabilen Mars gecelerinde sıcak tutulmak ve hayatta kalabilmeyi başarmak, güneş panelini kullanarak otonom olarak şarj edilmek, dünyadaki uçuş operatörleriyle iletişim halinde olmak, uçuş için gerekenin altında bir hızla rotor kanatlarını ilk kez çevirmek, ince Mars atmosferinde ilk kez havalanmak, otonom olarak uçmak ve son olarak yüzeye tekrardan sağlam bir iniş gerçekleştirmek. Tüm bu adımların tamamlanması Ingenuity Mars helikopterinin bir aylık uçuş testlerine hazır olduğu anlamına geliyor. Ingenuity, Mars atmosferinde uçmak için gerekli teknolojileri göstermek için tasarlanmıştır. Başarılı olursa bu teknolojiler Mars'a gelecekteki robotik ve insan görevlerine dahil edilebilecek diğer gelişmiş robotik uçan araçları etkinleştirebilir. Mars'taki mevcut yüksek irtifa uyduları veya yerdeki gezginler tarafından sağlanamayan benzersiz bir bakış açısı sunabilir, robotlar veya insanlar için yüksek çözünürlüklü görüntüler ve keşif sağlayabilir ve gezicilerin ulaşması çok zor olan arazilere erişim sağlayabilir. NASA'nın Jet Tahrik Laboratuvarı'ndaki Ingenuity proje yöneticisi Mimi Aung, Ingenuity ekibi helikopteri dünyada test etmek için her şeyi yaptı ve deneyimizi Mars'taki gerçek ortamda uçurmayı dört gözle bekliyoruz. Yol boyunca öğreneceğiz ve ekibimizin gelecekte diğer dünyaları keşfetme şeklimize başka bir boyut ekleyebilmesi için nihai ödül olacak, dedi. Eğer bu test uçuşları başarılı olursa Ingenuity Mars helikopteri diğer dünyaların atmosferlerinin ve manzaralarının keşfedilmesinde yeni bir boyut açacak. Geleceğin hava araçları için bir gün Merkür'ü, Venüs'ü, Mars'ı, Jüpiter'i, Satürn'ü, Titan'ı, Uranüs'ü, Neptün'ü ve Plüton'u keşfetmek mümkün olabilecek. Son olarak videoyu beğendiyseniz ve böyle yenilikçi videoların gelmesini istiyorsanız abone olup bana destek olmayı lütfen unutmayın.